Seçebilseydim hayatı yeniden, uçsuz bucaksız dağlarda kimsesiz, gariban bir çoban olmak isterdim. Hayatı kendisi kadar, dünyayı yaylağı kadar sanan garip mi garip çoban olmak isterdim. Gülümsemek, sahip olduklarına istediklerini eşitlemektir dünyada. Değişen hemen hemen hiçbir şey yok. İstedikleri ve hayata bakışları tamamen sahip olduklarına göre düzenlenir çobanların bu dünyada hayatı. Hiç değişmeden yüzlerce yıl öncesini temsil eden hayat tarzlarından biridir çobanlık. Korumayı, emanete sahip çıkmayı en güzel ifade edenlerden biridir çoban. Çoban denilince akla hemen koyun sürüsü çobanlığı gelir. Issız meralarda, kimsesiz dağlarda hiç kimseyle karşılaşmasanız bile bir çobana mutlaka rastlarsınız. Dervişin dağda karşılaştığı değil midir çoban? Demli bir çay ve yufka ekmeği her zaman hazırdır çobanın heybesinde. O esen rüzgarlara direnen ağaçlar gibi olmak yerine rüzgarla dans eden yaprak olmayı tercih eder hep. Günlük hayatta yaşananlardan yoksun, kendi hayatlarıyla ve zorluklarla mücadele ederler. Radyo, televizyon, internet gibi teknolojik yaşamdan uzak, sorumluluklarının bilincinde bir yaşam sürdürürler. Ne alışkanlıkları ne de sahip oldukları. Günümüz şartlarıyla bağdaşmayan çobanlar, teknolojik hayatla yüzleşmesi o kadar da kolay olmaz. Zordur elbet sürü yönetimi, bakımları emek ister, fedakarlık ve sevgi ister. Tıpkı insanın öz evladı gibi seversin yeni doğmuş bir kuzuyu. Doğudan batıya, güneyden kuzeye bütün Anadolu'da süren çobanlık ve sürü sahipliği getirdiği zorluklar nedeniyle artık eskisi gibi tercih edilen işler sektöründe yer bulamıyor. Birçok insan çobanlıktan vazgeçip yerleşik hayatı ve şehirleri tercih ederken birçok insan da şehir hayatını bırakıp çobanlık yapıyor elbet. Hazreti İsa ve Hazreti Musa hayatına bir çoban olarak başlamadı mı? Ve bugün hala yön veriyor insanlara. Maddi getirisinin yüksek olmasına rağmen insanların bu mesleği tercih etmemesinin nedeni meslek olarak görmemesi mi yoksa yaşam şartlarının zorluğu mu? Elbette orada yaşanan hayatın her günü ayrı bir tat verir insana. Bu güzelliğe ulaşmak için bile hayatını verir insan. Küçükbaş hayvancılık yapan bu insanlar mesken olarak belirledikleri yerlerin sulak ve otlak olmasına dikkat ederler. Kendi ihtiyaçları ve hayvanları için çok önemlidir. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte sürüyü toparlayarak dağlara yol alırlar. Havanın kararmaya başlaması ile birlikte sürüler ağıllara getirilir. Tabi bu herkes için geçerli değildir. Birçoğu havanın karardığı yerde kalır ve sabahın ilk ışıkları ile birlikte kaldığı yerden yayılıma devam eder. Bahar ayları gelince çobanlar ve sürü sahipleri için koyun kırpma işlemi başlar. Koyunlar tek tek bu kırpma işleminden geçer. Eskiden el ile kırpılan koyunlar günümüzde ise makinalarla kırpılır. Belki hayvanların canı yanıyordur ama bu işlem onlar için gereklidir. Kırpma işlemi koyunun daha çok etlenmesine ve sağlıklı olmasına neden olur. Ayrıca ufak da olsa yünler satılarak bütçeye katkı sağlar. Aksaray ili Gülağaç ilçesi çevre köy ve kasabalarında toplamında 20 binin üzerinde küçükbaş hayvana bakıldığı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda ülke genelinde olduğu gibi bölgede de çoban sıkıntısı yaşanmaktadır. Kışın hava şartlarının kötü olması nedeniyle hayvanları ahırda beslerler. Bahar ayı geldikten sonra yaylaklara çıkarlar ve dağlara doğru yol alırlar. Çobanlar için bu hayat yaşamlarının sonuna kadar böylece devam eder. Görevi üstlenen çoban ve sürü sahipleri sürünün bütün bakımlarını yaparak zorlu ve meşakkatli süreçlerden geçip ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışırlar. Hayvanları canı pahasına koruyan çobanlar ve bu işi yapan işletmeler ülkemiz için oldukça önemlidir. Çünkü ülke ekonomisine katma değer sağlamak için bütün özverileriyle yaz aylarında sıcakta, kış aylarında soğukta çaba sarf ederler.
ve yaşamlarının devam etmesini sağlarlar. Hayvancılık denince köy hayatı akla gelir. Her ne kadar da hayvancılık o kadar da etkin olmasa da birçok insan yaşamlarını hayvancılıkla sürdürür. Hayattan zevk almak, yaşamla mücadele etmek, ekmeğini taştan çıkartmak sözleri belki de en çok köy hayatına uygundur.